Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle baklava tarifi yapacağız. Şu an için gerekli malzemelerimizi tezgahımızın üzerine aldık. Bir paket baklava yufkası, 250 gram tereyağı ve 1,5 su bardağı sıvı yağ içine koydum, erittim. Cevizimizi rondodan geçirdim. Çikolatamızı rendeledim ve tepsimizi hazırladık. Yapımına başlayalım. Yufkamızı tezgahımızın üzerine aldık ve tepsimizi üzerine koyuyoruz. Bu şekilde yerleştiriyoruz ve şu şekilde şurasını bıçak yardımıyla alacağız. Şu an kestim tepsi boyutunda. Kalanları da ara katlarına atacağım. Şimdi buyurun yapımına başlayalım. Bolca yağlamış olduğum tepsimin üzerine bir tane baklava yufkasını yerleştiriyorum. Yufkamı yerleştirdim. Fırça yardımıyla tekrar üzerine yağ geçiyoruz. Yağlıyoruz. Bütün katlarına yağ süreceğiz. Evet, ara katına geldik. 22 beze koydum ve cevizlerimizi üzerine döküyorum. Yağladım. Attığım son kata da ara kata. Hiç açık yer kalmadan cevizlerimizi serpiyoruz. İki su bardağı kadar cevizimiz, dövülmüş cevizimiz. Az isterseniz bir su bardağı da koyabilirsiniz. Bu sizin arzunuza kalmış bir şey. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Emek sarf ediyoruz. Burada size iyi hizmet verebilmek için öyle düşünüyorum. Şu şekilde ellerimizle eşitleyelim. Allah'ın izniyle döktük. Şimdi cevizlerimizi döktükten sonra rendelemiş olduğumuz sütlü çikolatamızı üzerine eşit miktarda gezdiriyorum. Rendelemiş olduğumuz çikolataları da üzerine döktük. Ve üzerine yufkamızı tekrar seriyoruz. Bu arada çikolatamız 100 gram. 100 gram rendeledim. Fazla da yapabilirsiniz. Hiç yapmayabilirsiniz de. Biz bu lezzeti sevdiğimiz için tekrarında yapıyorum. Şimdi yufkamızı yerleştirelim. Yufkalarımızı tekrar üst üste yerleştirip yağlıyoruz. Tepsimizi bitirdik. Yufkalarımızı yerleştirdik. Şimdi kesim sırası. Ortadan eşit bir şekilde göz kararı kesiyoruz. Dik şekilde kestim. Ben biraz dilimlerin küçük olmasını istediğim için bu şekilde kestim. İsterseniz siz biraz daha büyük kesebilirsiniz. Şimdi kare olacak şekilde keseceğim. Kare kare kesmiş olduğumuz baklavamızın üzerine kalan yağımızı döktük ve şimdi fırına gönderiyoruz. 15-20 dakika 180 derece fırında pişireceğiz. Sonrasında dereceyi 150 dereceye alıp 45-50 dakika falan pişme süreci var. Haydi fırına gidelim. Baklavamız fırında. Biz de şurubunu yapalım. 4,5 su bardağı şekerimizin içerisine 1 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz. Çeyrek limon suyumuzu şurubumuzun içine döküyoruz.
Şurubumuzu ocaktan aldık ve yavaş yavaş 1 litre 5 su bardağı sütümüzü içine ilave ediyoruz. Karıştırarak. Soğuk baklavamızın şurubu hazır. Fırından aldığım gibi bir 5 dakika 10 dakika falan bekleteceğim baklavamı. Sonra şurubumu üzerine dökeceğim. Evet, baklavamız pişti ve 15 dakika beklettim. Ve soğuk şerbetimizi de üzerine gezdireceğim. Bir kepçe yardımıyla. Hepsinin üzerine gelme şartıyla eşit miktarda şerbetimizi döküyoruz. Baklavamız şurubunu çekti. Ve şimdi süsleme sırası. Paket Nesquik'imizi üzerine gezdireceğim. Evet, soğuk baklavamızı da süsledik. Toz Nesquik döktüm. Üzerine Hindistan cevizi. Daha üstüne de Antep rendelenmiş ya da rondoda çekilmiş Antep fıstığı. Bu şekilde süsledim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Soğuk baklavamız hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.